Merhaba, kıymetli can dostlarım. Biraz zaman geçti aradan. Ne zamandır böyle sizinle yapmak istediğim yine, sizinle paylaşmak istediğim bazı okumalarım vardı, kitaplar vardı, bahsetmiştim. Size bu akşam böyle biraz sohbet tadında hani kitap okuması olsun, ufak ufak böyle içinde notlarım vardı. Şimdiye kadar neleri gözden geçirdim. Ha, işte bazılarının tamamını bitirdim kitapların. Bazıları okunmayı bekliyor. Ama bugüne kadar hani en çok nelerden istifade ettiysem belki size de bir yol gösterir. O yüzden paylaşmak istiyorum. İlk rahatsızlığımda çok kıymetli benim bir komşum var. Güzel dostum, arkadaşım Nurcihan. O da böyle araştırmayı seven bir ziraat mühendisi. Doğru beslenmeyi önemseyen birisi. O bana biraz araştırma yaptığında Vals protokolü, size ilk başladığım kitabı en azından paylaşayım. İlk önce şöyle göstereyim. Vals protokolü. Şimdi bu hanım yurt dışında yaşayan doktor birisi ve MS rahatsızlığı geçirmiş. MS'te de belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Beyinde oluşan plaklar sonucu işte vücudun bazı bölgelerinde aynı bizde yaşanan gibi aslında. Hani sadece sebepleri, çıkış yönü farklı. Bunlarda da beyinde oluşan plaklardan dolayı sanırım ileti problemi var ve bacaklarda bizim gibi güç kaybı, kas erimesi, düşük ayak yani benzer bir şekilde her şeyi yaşayabiliyorlar. Bu Doktor Terry Walls de ağır şekilde MS rahatsızlığı geçirmiş ve tekerlekli sandalyeyle meslek hayatı, aile hayatı tahmin edersiniz yani tamamen bitmiş. Ve hayatının çok zor anlarında tekrar ayağa kaldıran, onu tekerlekli sandalyeden ayağa kaldıran araştırmaların sonucunda işte bir beslenme programı, e, yaptığı araştırma sonuçlarını paylaştığı çok kıymetli bir kitap bence. Otoimmün rahatsızlığı olan ben herkesin bu kitaptan çok istifade edebileceğini düşünüyorum. En başta ben böyle çok kalın bir kitap, çok güzel anlatımları var. Zaman zaman sadece başlıkları altında merak ettiğiniz yerleri bile okuyabilirsiniz. E, Ben biraz paylaşmak istiyorum sizinle. Vals protokolü Doktor Wals'in hem bir doktor hem de progresif MS'li bir birey olarak yaşadığı zorlayıcı semptomları tedavi etme arayışıdır. Bilimden aldığı ilhamla eşsiz, besin açısından zengin bir plan için kılavuz olarak paleo ilkelerini kullanmaya başladı. Bu kitap Doktor Wals'in şaşırtıcı kişisel iyileşme hikayesi ve şu anda Iowa Üniversitesi'nde yürütmekte olduğu güncel araştırma programını ayrıntılarıyla anlatıyor. Kitabın ilk baskısında MS'le nasıl yüzleştiğini, kabullenme aşamalarını, fonksiyonel tıp ile yolunun nasıl kesiştiğini ve önerdiği tedavi edici protokolünü okuyucu ile paylaşıyor. Benim okuduğum böyle aklımda kalan ilk yerlerde hatta MS'le yüzleşmesi, işte bu hastalığın kabulü. Bizde de öyle. Bütün hani zor olan rahatsızlıklarda da öyle. Kabul etmemek her şeyi daha da zorlaştırıyor. Bu net. İlk önce yüzleşmek, önce bir hastalığı tanımak. Açıkçası MS'i bile belki birçok kişi duymuştur ama CIDP'yi ben ilk defa duymuştum. Benim için de çok zor bir zamandı. Çünkü nasıl hareket edeceğiz, kime tedavi olunur, bu hastalık nasıl bir hastalıktır, hasar verir ve durur mu, ne kadar ilerler, iyileşme varsa nasıl yöntemleri var. Hiçbir şey bilmiyorduk ve çok zordu o arayışlar. O yüzden bunlar böyle ilaç gibi benzer hikayeleri yaşayan insanların bu hayat tecrübelerini aktardığı çok kıymetli kitaplar bu akşam sizinle paylaşmak istediklerim. Doktor Walsh de ilk işte bu rahatsızlıkta artık bütün vücudu güç kaybettikten sonra işte kas erimeleri olup sinir sistemi hasar gördükten sonra yürüyemeyip işte çok uzun bir zaman tekerlekli sandalyeyle yaşadı ve bu sırada ailesiyle olan problemleri, çocuklarıyla, eşiyle,
yaşama tutunma çabası, gayreti. Bütün o zorlukların içerisinden bir kardelen gibi sonra hem kendisine nasıl diyelim kendisini yeniden doğuma hazırlamış hem de herkese bence ışık olmuş. İyi ki var, iyi ki var böyle kıymetli insanlar. Evet, fonksiyonel tıptan bahsediyor. Biliyorsunuz ülkemizde şu anda artık farkındalığı artmış bir şey. Birçok yerde, birçok artık kıymetli doktorumuz var bu konularda bize bilgi veren. Aynı zamanda tedavide beslenmenin rolünü vurgularken 3 aşamada topladığı programla MS semptomları ile nasıl başa çıkabileceği üzerine ışık tutan bir eser hazırlamıştır. Şimdi bu arkadaşlar burada kitabın başlarında aslında az çok hepimizin belki araştırma yapıp da bildiği ama ola ki böyle unuttuğumuz ya da biraz daha bu şekilde tecrübesi olan birinin paylaşımı ve bir hekimse bu rahatsızlıkları, benzer rahatsızlığı yaşamış bir hekimin paylaşımı ise bence çok kıymetli. Sizinle de böyle kısaca okumak istiyorum. Umarım sıkmadan bunu başarabilirim. Otoimmün hastalık nedir? İlk olarak otoimmünite kavramını inceleyelim. Biyolojide oto kendin demektir. Oto kendin demekmiş. Ve otoimmünite ise bağışıklık sistemi hücrelerinin işleyişinin karışması ve kişinin kendi vücut hücrelerinin hücresel yapılarına saldırması anlamına gelir. Tüm hücrelerimizin çeperinde bağışıklık sistemi hücrelerimiz tarafından kendi hücrelerimiz olduklarının fark edilmesini sağlayan reseptörler bulunur. Merhaba anneciğim. Merhaba tatlım. Vücut bu reseptörleri görmediğinde ya da algılamadığında hücreyi yabancı ve potansiyel tehdit oluşturan bir yapı ya da madde olarak görür. Bir virüs mü, bakteri mi, orada olmaması gereken bir nesne mi? Vücudumuz bunu bilmez. Sadece kendinden olanı ve kendinden olmayanı bilir ve eğer orada kendisinden olmayan bir yapı ya da madde varsa vücudumuz kendisinden değil ama göz ardı edilmesi tehlikeli değil ya da kendisinden değil ve tehlikeli ayrımı yapmalıdır. Bağışıklık sistem hücreleri kendinden olan molekülleri ve kendinden değil ancak güvenli olanları görmezden gelecektir. İnanılmaz akıllı. Fakat bağışıklık sistemi hücreleri kendinden değil ve tehlikeli olarak görünen herhangi bir şey tarafından korkunç bir şekilde tehdit altındadır ve vücudumuza zarar verecek ya da yaşamını tehdit edebilecek zararlı maddeye ya da canlıya hasar verebilmek ya da ortadan kaldırmak için cesurca bir atakta bulunurlar. Bu iyi bir sistemdir. Bizi hayatta tutar. Ancak çalıştığında, doğru çalıştığında. Sistemimiz için açıkça tehdit oluşturan virüslere ve bakterilere saldırarak sağlığımızı korur. Bununla birlikte otoimmünite sonucunda bazen bağlantılar karışır ve bağışıklık sistemi hücreleri kendinden olan proteinleri yabancı olarak hatta daha da ileri giderek kendinden değil ve tehlikeli olarak yorumlar. Sonuçlar yıkıcı olabilir. Bu birçok yoldan gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar yaşadığımız aslında tam olarak bu. Çok ilginç ama tam olarak bu. Nereye? Gelebilirsin. Evet. Gülşah merak etti. Evet tatlım söylemek istediğin bir şey var mı? Görünmüyorsun. Gel. CDP hastalıkları olanlara geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Çok naziksin. Hadi bakalım müsaade edersen. Evet çok güzel. Çok özel olmuş. Ben devam ediyorum. Tamam Gülşah'cığım. Evet arkadaşlar yani burada anlatılan şey aslında çok ilginç. Yani vücudun kendine hasar vermesi, bağışıklık sistemimiz bizi aslında hayatta tutan, virüslere, bakterilere karşı zararlı olan, organizmamıza zarar veren
hayati önemi olan olaylarda en önemli, en ön roldeki savaşçılarımız onlar bizim. Ama ben bunu ilk okuduğumda çok ilginç gelmişti. Sağlıkçı değilim. Çok ilginç gelmişti ve vücuttaki bağışıklık sisteminin fonksiyonunun bozulup kendi hücrelerini tanımaması ve onlara yabancı bir madde, cisim, bir mikrop zarar verebilecek, bedene zarar verebilecek bir yapı gibi savaş açması çok ilginç. Çok ilginç. Yani öğrenilecek çok şey var gerçekten. Bunun üzerine birçok okuma yapılabilir, birçok uzun sohbetler edilebilir. Evet, bununla ilgili hatta daha önceden aldığım notlarımı benim güzel çocuklarım, canım çocuklarım ajandalarımı resim kitabı gibi kullandıkları için kaybettim. Notlarıma ulaşamıyorum şu anda. Ama şimdi aklıma geldi sizinle konuşurken. Paylaştığım, daha önce paylaşmak istediğim bir tane daha doktorumuz vardı. Onun videolarını izliyorum. Instagram'da özellikle çok Türkçe çevirisi olan videosu var. Doktor Joe Dispenza. Hatırladığım kadarıyla, inşallah yanlış aktarmıyorumdur. Kendisi travmatoloji, ortopedi ve travmatoloji doktoru diye hafızamda kalmış. Çok ciddi bir kaza geçiriyor. Ve yerinden kalkamayacak şekilde çok ağır sakatlık yaşıyor ve hani meslek hayatına hiçbir şekilde devam edemeyeceği gibi yatalak bir hayata sonuç olarak bağlanıyor. Ve artık kendi araştırmaları, kendisinin beyinle ilgili düşüncelerin vücuda olan etkisiyle ilgili araştırmaları sonucunda çok güzel çalışmaları oldu. Kendini hayata katmış, sağlığına kavuştu ve bizim gibi insanlara, birçok insana ışık oluyor. O şahane biri bence. Doktor Joe Dispenza. İnşallah videoyu yüklerken altına tüm bu kaynakları, işte okumasını yaptığım kitapları, videolarını takip ettiğim ve Instagram'dan takip ettiğim hesapları size ulaştırmaya çalışacağım. Bu kişi çok kıymetli arkadaşlar. Diyor ki aslında çok da bilmediğimiz şeylerin farkındalığını kazandırıyor bize. Vücut kendi içerisinde bir eczane barındırır diyor. Yani sadece bağışıklık hücrelerimizin, işte bağışıklık sistemimizin vücuda giren mikropları öldürmesi değil de duygular sırasında vücuttaki söylediğim gibi yaptığım okumalardan aklımda kaldığı kadarıyla beynimizden, böbrek üstü bezlerimizden, vücudumuzda birçok bezden salgılanan hormonlar var. Yani duygularımız ve düşüncelerimiz sonucunda salgılanan bu hormonlar bize bir zehir de olabiliyor, hastalık sebebi de olabiliyor, tekrarlı, sürekli olduğunda bu olumsuz düşünceler, korkular, bunun adına ne derseniz, yani o duyguyu ne derseniz, olumsuz olan her şey. Eğer uzun sürüyorsa, çok derin duygu barındırıyorsa, bunlar gerçekten kendi kendimizi zehirliyor gibi vücudumuza maddeler salgıladığı gibi iyileşmede de aynı şekilde kişinin duygusal olarak kendini yeterli görmesi, kendi bedenini, kendi varlığını sevmesi, şükür duygusu halinde olması ve mutluluk ve huzur içerisinde hissetmesi ve bu duyguyu derin olarak, uzun süreli olarak hissetmesi de inanılmaz bir eczane diye anlatıyor ve bunun detaylarını, hangi duyguların sonucunda, neler yapıldığında, vücutta nelerin salgılandığı, bunun vücuda nasıl olumlu etkilerinin olduğu. Ya inanılmaz benim daha önce hiç duymadığım, bilmediğim şeyler paylaştı ve bu benimle çok alakalı. Birçoğunuz da belki benzer şeyler yaşıyoruzdur. Belki işte biraz stresi yüksek bir insandım. Belki mükemmeliyetçi diyebiliriz. Çok hani tatmin olmayan, çok detaycı, mutlu ya da iyi hissetmek için daha olması gereken, biraz yorucu, hani kendi içimde kendimi çok yoran bir insandım. Ve kendi hikayemde de biraz böyle trajik bir olay yaşadım. Derin üzüntü geçirdiğim bir olayın akabinde yaşadığım bir hastalık oldu. Bundan 6 ay sonra semptom vermeye başladı.
Şimdiki duyduklarımı, bildiklerimi, şimdiki ben olsaydım belki hiç yaşamaz, belki daha iyi idare eder, kendimi daha iyi kontrol altında tutabilir ve duygularımı dengede tutabilirdim diye düşünüyorum. Ama hayat böyle bir şey. Düşe kalka öğreniyoruz. İnşallah birbirimize şifa olalım. Dualarla ve güzel niyetlerle. Hiçbir şey birbirinden ayrı değil arkadaşlar. Her şey birbirine bağlı. Sadece şunu çok istiyorum. Lütfen bu hastalıkta biliyorum ki hiç kolay değil. Yaşadığım için bunu biliyorum diyebilirim. Yoksa bir başkasına akıl vermek, fikir vermek çok imtina ettiğim bir şeydir. Yaşamadığım bir tecrübeyi, yaşamadığım bir deneyimi başkasına şunu yap, bunu yap gibi böyle söylemleri kullanmaya çok çekinirim. Ama yaşadıklarınızın çok benzerlerini, belki daha ağırlarını yaşamış bir arkadaşınız olarak geçiyor. Geçiyor. Evet, çok zor, çok zor. Sizlerle yaptığım böyle mesajlaşmalar var, telefonla birebir konuşmalarım var. E, Benim gibi özellikle biraz böyle durduğu yerde zor duran, hızlı, her şeyi bir anda birçok şeyi yapmaya çalışan bir karakterin işte yaşadığı böyle bir rahatsızlıktan sonra birden durmak zorunda kalması. Öyle bir durduk ki, öyle bir durdurdu ki hayat, yani kalkamamak üzere. Düşmeler çok zor. Daha önceki videolarımda söyledim. Düşmemek için elinizden geleni yapın lütfen. Eğer benim kadar ağırlaştıysanız, bir de bu videoyu izliyorsanız ve durumunuz ağır değilse lütfen sakın hani bu şekilde mi olacağız, işte daha ağırlaşacak mı gibi asla düşünmeyin. Çünkü bunu çok daha erken tespit edilip tedavisine çok erken başlanıp ve herkes de farklı seyrediyor arkadaşlar. Bu kesin. Semptomlar benzer. Bazıları çok ağır geçiriyor. Bazıları çok daha böyle erken zamanda toparlanıp sağlığına kavuşabiliyor. İşte bazılarında benim gibi, işte ben de düşük ayak kaldı. Bir süredir stabil. Yani onu iyileştiremedik ama düşük ayakla ilgili yaşamak da çok kolay değil. Çünkü yürüyüş biraz zor, zahmetli, biraz yorucu ama öğreniliyor. Her şeye alışılıyor hayatta. Yaşadığıma şükrediyorum. Şükürler olsun sağlığıma kavuştuğum için, doğru bir hekime denk geldiğim için, doğru insanlarla ve dostlarla karşılaşıp o dönemi daha huzurlu atlatabildiğim için sonsuz şükürler olsun. Şu anda şükürler olsun çok çok daha iyiyim arkadaşlar. Beni dinleyen inşallah sizler de her ne durumdaysanız çok daha iyi olacaksınız. Ben gönülden inanıyorum. Ben iyileştiysem gerçekten ağır geçirenlerden birisiyim. Ben iyileşip bu hale geldiysem bugün aracımı kullanabiliyorum. Çocuklarıma yetişebiliyorum. Evde sorumluluklarımı yerine getirebiliyorum. Sadece biraz daha yavaş. Bazı şeyler erteleniyor. Daha benim için biraz zahmetli oluyor ama bugünüme şükürler olsun. Söylemek istediğim şey burada Doktor Terry Wals'in söyledikleri fonksiyonel tıp. Bunun duygularla olan bağlantısını da Doktor Joe Dispenza çok güzel anlatmış. Bu doktorların hepsinin isimlerini size YouTube videolarında yazacağım. Yani otoimmün hastalıklarla ilgili doktorumuz böyle bir şey demiş. Bunun içerisinde aralıklı oruçla ilgili bilgiler var. Ne şekilde yapılabilir? Sonra vücudunuz mesela et yemeyi seviyor mu? Ot mu yemeyi seviyor? Sebzeli mi beslenmeyi seviyorsunuz? Buna yönelik birçok içerisinde farklı farklı